Katta rahmat, sağ bo'linglar. Botir Komilov rahmat. Birinchi o'rinda men o'ylaymanki, mana shu forumga yig'ilgan hamma yoshlar hozir siz fikringizdan kelib chiqib, Buxoroda uchrashib, muloqot qilib, Buxoroning go'zal tarixi, uni buyuk tarixini ko'rib, o'zlari ham bir hamkorlik loyihalarini muhokama qilishadi. Buxoroga kelishganiga hech ham afsuslanishmaydi, chunki tarixi, uni buyukligi, hali Arknani borib ko'rganinglarda o'zingizlar shunaqangi bir xulosaga kelasizlarki, qanchalik bir chiroyli, bir buyuk tarixi bor mana shu viloyatga, bir hududga kelganinglarni. Endi ijozatingiz bilan men mana shu hamkasblarimiz bugungi uchrashuvga kelgan, yig'ilishga kelgan mana shu ko'plab mamlakatlardan vakillarimiz bor. Shu maqsadda hozir so'z navbatini bizni hamkasbimiz madaniyat, informatsion, sport va yoshlar siyosatiga mas'ul bo'lgan Qirg'iziston vazirligining o'rinbosari Sayuzbek Nadirbekovga so'z beraman. Marhamat Sayuzbek. Саламатсыздарбы, урматтуу Алишер Зафарович. Сейчас. Я извиняюсь, мне со вчерашнего дня, с позавчерашнего дня голос не свой, поэтому позвольте, буду так говорить. Алишер Зафарович, Багдад Култаевич, Батыр Камилович, урматтуу бүгүнкү ел аралық форумның қатысушылары, авалтан елі түбі бір түрк елдерінің тарихында өзінің албан орды бар. Қоздығы көз жоғысын алған, өзіне өте бай оқияларды қамтыған бұл албетте Бұхара шаһары. Бұл байырқы қала жада қалса Манас эпосында да Бұлғары садақ байланған Бұхараның тосын айланған деп ескеріледі. Демек, бұл шаар ар бир жерде өзінің абыройлуу статусу бар екенін айгинелеп турат. Сиздер менен тарыхы кенен, келечеги кең Бұхара шаарында көрүп жатканыбызга Кыргыз делегациясы абдан кубанычта. Урматтуу Алишер Зафарович, малум ки Türkiye Devletler Teşkilatı yetakçilerinin 3. Halkara Yaşlar Forumu 2021 yıl 29 Ağustos'ta Oş şehrinde, Kırgızistan'da bulup ötken idi. Özbekistan Respublikası Türkiye Devletler Teşkilatı yetakçilerinin 4. Halkara Yaşlar Forumu'nun ötkazishga karar kıldı. Mamnuniyat bilen aytish mümkün ki, ushbu forum bugün Buxara şehrinde yukarı seviyede bulup ötmekte. Menge berilgen fırsattan faydalanıp Alişer Zafarovich'in yüksek teşkilatçılık kabiliyetini kayıt eden halde unga ve uning jamoasiga çukur minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sayın arkadaşlar, Türk dünyası için çok önemli olan Buxara şehrinde düzenlenen Türk dünyasında gençlik girişmelerine destek yılı ve Buxara şehrinin Türk dünyasının ilk gençlik başkenti olarak ilan edilmesinden dolayı hem kendi adıma hem de bütün Kırgız halkı gençleri adına hepinizi tebrik ediyorum. Dördüncü Genç Liderler Forumu'nun gençlerin liderlik ve kişisel potansiyellerinin gelişimini desteklemesinden ve Türk devletlerinin gençlik alanında çalışılan kurumları arasındaki işbirliği güçlendirmesinden çok memnunum. Bu forum genç liderlerinin potansiyellerini zenginleştiren Türk dünyasının gençleri arasındaki ilişkileri daha da pekiştiren harika bir platform olacağına ümidim tamdır. Gençlik politikası alanında kapsamlı ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi önemli olduğuna vurgu yaparak Genç Liderler Forumu'na davet ettiğiniz için
çok teşekkür ediyoruz. Hurmatlı işaranın katışucuları jana konuklar. Sözünü ciddi tutacak 2022 yıl Yaşlar liderlerinin kolluğucular jana Bukhara şahri Türk dünyasının en birinci Yaşlar Borboru deb jariyonlanishini chin dilimdan qutlaqlayman. Yüzöngülüş Türk ellerinin ırtımağı dağı da dağı. Ölügü jana özsüz yolları bir bol. Tübölügü kanataş oluşuna tilekteşmiz. Sizlerge жарқын келечек, қажыбас қайрат, жігердүүлік, бақуаттуулық, күч қуат қалайбыз. Бүгінгі Түрк кеңешінің алқағындағы біздің өнөктөштөрүбүзгө, біздің жалпы досторубузга Кыргызстандын жаштарынын атынан жана кыргыз делегациясынын атынан ысык салам жолдойбуз жана чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Sayızbek Nadirbekovich mazmunli nutq uchun mana shu Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida Qirg'izistonning o'rni juda ham muhim. Sizni mana shu O'zbekistonga bo'lgan mehringiz ham har doim kelib O'zbekistonda mana shu Qirg'iziston bilan bo'ladigan munosabatlarimizga qo'shayotgan hissangiz. Shuning uchun yana bir marta sizga rahmat. Endigi so'z navbatini bizni mana shu Turkiya bilan oxirgi yillarda mana shu Turkiy davlatlar tashkilotidagi juda katta hissasi, o'zini tashkilotchilik bir o'rniga ega bo'lgan mamlakat sifatida men Yoshlar va sport vazirligi o'rinbosari professor doktor Xalis Yunus Ersozga so'z bermoqchiman. Marhamat. Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı değerli direktörü, Buhara bölgesinin kıymetli valisi, sayın meslektaşlarım, kıymetli ülkelerin temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın saygıdeğer sayın genel sekreteri, sevgili gençler, sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer temsilcileri, ben de en kalbi duygularla sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Özbek kardeşlerimizin Türk Devletler Teşkilatı'na üyelikten sonra gerçekleştirdiği bu ikinci büyük organizasyonda sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tıp gibi, fizik gibi, felsefe gibi alanlarda çok sayıda eserler veren İbn Sina'nın, önemli İslam alimlerinden İmam-ı Buhari'nin, değerli konuşmacıların Sayın Valimizin bahsettiği gibi çok büyük bir tarihe sahip İmam-ı Buhari'nin ve diğerlerinin yetiştiği bu topraklarda bulunmaktan dolayı büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkler için Özbekistan, Buhara, Taşkent, ziyaret edilmesi gereken Semerkant, ziyaret edilmesi gereken yerler arasında görülmekte ve eminim ki bu süreçten sonra pandemi sonrasında Türkiye'den çok geniş bir ziyaretçiyi Sayın Valimiz buralarda ağırlayacaklar. Bütün Türkiye'den aynı zamanda kardeşlerimize de selamlarımı iletmek istiyorum. Bu Özbekistan'ın Buhara kentinin aynı zamanda bu sene itibariyle Türk dünyası gençlik başkenti olarak belirlenmesinden dolayı da tebriklerimi sunuyorum. Gerçekten önemli bir aşama. Bir gençlik başkenti Buhara'ya yakışan bir adım olduğunu da ifade etmek istiyorum. Dünyada Kubbetil İslam unvanına sahip 3 şehirden biri Buhara. Türk ve İslam medeniyeti tarihinde de oldukça önemli bir yere sahip. Sayın Valimiz de bahsetti. Hem ticaret yollarının kesiştiği hem çeşitli dini aktivitelerin olduğu, bu çeşitli dinlere mensup toplumların yollarının kesiştiği kadim şehirlerden biri. Ben de şehri gezmek için heyecanlandığımı tekrar ifade edeyim. Değerli katılımcılar, sevgili gençler, özellikle de tabii sevgili gençler, bu toplantı sizler için. Genç Liderler Forumu. Bir anlamda ülkelerimizin seçkin, alanlarında başarılı, kendini ispatlamış
ve aynı zamanda geleceğimize yön verecek genç liderlerinin bir arada bulunduğu bir toplantı. Bu bizim geleceğimiz için de, işbirliğimiz için de, birlikte yapacağımız faydalar için de ve faaliyetler için de oldukça önemli bir zemin teşkil edecek diye düşünüyorum. Çünkü burada sizler varsınız, Türk dünyasının seçkin gençleri olarak, genç liderli olarak geleceğe bir anlamda yol ve yön verecek ve Türk dünyasının başarıya giden patikalarını bir anlamda inşa edeceksiniz. İnanıyorum ki bu organizasyon Türk dünyası gençliğinin önemli kazanımlar sağlamasına da vesile olacaktır. Bu organizasyonlar aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliğimizin de somut bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktayız. Değerli konuklar, biz Özbekistan'ı da, Azerbaycan'ı da, Kazakistan'ı da, Kırgızistan Cumhuriyeti'ni de, Türkmenistan'ı da, tüm Türkistan coğrafyamızı tamamını kendi evimiz olarak görmekteyiz. Eminim ki, biliyorum ki bu ülkelerdeki kardeşlerimiz de Türkiye'yi kendi evleri olarak görüyor. Ve bu birliklerimizi bizim tarihsel bağlar, kardeşlik bağları üzerinde inşa ettiğimiz bu birlikteliği arttırmaya da ihtiyacımız var. İşte bütün bu faaliyetler, burada hepimizin bulunması, Sayın Bakanımızın sizlere hasreten selamlarını iletiyor olması, hepinizi Türkiye'ye beklediğini de ifade etmek istiyorum. Bütün bunlar aslında hep birlikte sesimizin daha gür çıkması adına ortak faaliyetler yaparak işbirliklerimizi arttırmak anlamında attığımız önemli adımlar. Sevgili gençler, biz sizlerin daha iyi yetişmesi, özellikle Türk dünyasının daha yeni Selçuk Bayraktarlar çıkartması, Harezmiler çıkartması, İbn Sina'lar çıkartması, tabii ki İmam-ı Rabbaniler, Nakşibendiler çıkartmasının içinde hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Türkiye olarak da Türk Teşkilatı bünyesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Önümüzdeki yıl 1. Genç Gönüllülük Eğitim Programı'nı Ağustos ayında İstanbul'da düzenleyeceğiz. Ülkelerimizin gençleri arasında gönüllülüğü ve kardeşliği arttırmak açısından ilk genç gönüllülük eğitiminin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Burada müsaadenizle şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Ülkelerimizin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde herhangi bir doğal afet ya da bir salgın hastalık, Allah korusun, bir acil destek gerektiren bir durumla karşılaştıklarında Türk Devletleri Teşkilatı'nda bu kurulacak gönüllerin hep beraber o ülkeye gidip birlikte destek olacakları bir yapıyı da teşkil edebiliriz. Bu yapının ülkelerimizin gençleri arasında kardeşliği, dayanışmayı, birlikteliği de arttıracağına inanıyorum. Tabii böyle bir çalışmanın var olup olmadığını bilmeden biraz da cesurane bunu yapmış oldum ama eğer gerçekten böyle bir eksiklik varsa da her ülkeden bir takım 10 kişilik, 12 kişilik bir takım oluşturarak örneğin Allah göstermesin ama sıkça yaşıyoruz. Yangında, doğal afette, selde Türk dünyası gençlerinin ihtiyacı olan ülkede hep beraber bulunuyor olması ve bunun da Türk dünyasının tamamında takip ediliyor olması ülkelerimizle birinin ayağına işte diken battığında diğerinin üzülmesi anlamına gelecektir. Böyle bir çalışmayı yürütebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Yine Ağustos ayında 1. Gençlik Değişim Programı'nı hem İstanbul hem Konya'da düzenleyeceğiz. Gençlerimizle gençlik faaliyetlerimizi paylaşacağız. Doğal güzelliklerimizi, tarihi yerlerimizi ziyaret edecekler. Yaptığımız faaliyetleri birlikte yürütecekler. Ve gençler bu faaliyetlerle şunu görmüş olacaklar aslında. Biz aynı çınarın dallarıyız. Biz aynı kökten neşet etmiş toplumlarız. O nedenle de birbirinden farklı olmadıklarını, diğer kardeşinin başına gelen her konudan üzüntü duyması gerektiklerini, sevinçlerini paylaşması gerektiklerini de anlamış olacaklar. Bu yüzden gençlik değişim programları ve bugün burada yapılan forumların da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bu gençlerimizi biz burada 5.'si düzenlenecek olan İslami dayanışma oyunlarında bekliyoruz. Yine ülkelerimizi ve Türk ve İslam ülkelerinde hem İslami dayanışma oyunlarına hem de daha sonra yapılacak olan göçebe oyunlarına en üst düzeyde katılım ve katkı sağlamasında ülkelerimizden istirham ediyoruz. Göçebe oyunlarına ayrı bir önem de veriyoruz. Çünkü ataların mirası olan oyunları biz yeniden gençlerle birlikte canlandırıyor, birbirimize tanıtıyoruz ve gerçekten de göçebe oyunlarını
Türk dünyasının ortak kültürel mirası olarak kabul ettiğimizde ifade etmek istiyorum. Bu oyunlar içinde Türkiye olarak tüm hazırlıklarımızı sürdürmekle birlikte tabii ki özellikle Türk dünyasının en üst düzeyde bir katılım sağlaması, katkı sağlaması bu oyunların geleceği açısından da oldukça önemli. Hepinizi de bu oyunlara bekliyoruz. 100'ün üzerinde ülkeye, 3000'in üzerinde sporcuya da bu oyunlarla ulaşmaya çalışacağız ve bu oyunlarda inşallah çerçevesinde bu kadar sporcu ülkemize gelecek. Yine bütün bu faaliyetlerden sonra da 6. Gençlik ve Spor Bakanları toplantısı da yine Türkiye'de Alimler Diyarı Bursa'da düzenlenecek. Değerli katılımcılar, bütün bu çabalar Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki bütün bu faaliyetlerin tamamı gençlerin daha iyi yetişmesi, birbirlerini tanımaları, anlamaları ve Büyük Türk aydını İsmail Gazpром'un da belirttiği gibi dilde, fikirde, işte birlik söyleminin eyleme dönüşmesi için, hayata geçirilmesi için. Bütün bu çabalar inşallah yerini bulacaktır. Birliğimizi atacağımız her adımda, birliğimize destek olacak her konuda Allah yar ve yardımcımız olsun, yolumuzu açık etsin. Sözlerime son verirken sıcak ve samimi ev sahipliği için bir kez daha Özbek makamlarına, Sayın Valimize, Türk Devletleri Teşkilatı'na teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rahmat. Professor Doktor Halis Yunus Erso'z mana shu so'zga chiqib o'z fikrlaringizni bildirganingiz uchun endi bizga Ozarbayjondan ham bir yaqin do'stimiz Ozarbayjonda yoshlar bilan ko'rishganimizda, maslahatlashganimizda mana shu Milliy yoshlar assambleyasini rahbari Azar Aliyevni men so'zga chaqiraman. Marhamat, minbar sizga. Marhamat. Əziz rəsmilər, hörmətli yoşlar, hər birinizi xoş gördük. Azərbaycandan sizlərə sevgi və hörmət dolu salamlarımı çatdırıram. Burada olmaqdan biz çox məmnunuq və mən istərdim ki, öz növbəmizdə Özbəkistan nümayəndəliyinə, hörmətli Əlişər Sadullayeva və rəhbərliyə öz minnətdarlığımı bildirim. Biz bura ilk gələndə özümüzü qonaq kimi hiss etmədik. Çünki demək olar ki, dilimiz anlaşılandır, bir-birimizi rahatlıqla anlaya bilirik və bu qonaqpərvərlik üçün də istərdim ki, bir daha öz adımdan bütün Özbəkistan gənclərinə və təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirim. Və izninizlə, mən dəqiq bilmirəm, Azərbaycan dili sizin üçün başa düşüləndir ya yox, amma izninizlə mən ingilis dilində davam etmək istəyirəm öz çıxışımı. His Excellencies, dear youth of Turkic states, it's our honor to be here, to represent here the Azerbaijan delegation. I would like again thank to Uzbekistan Yosh Agency and the Republic of Uzbekistan government for organizing such valuable event here. Because as we know, we have witnessed the pandemic that taught us different lessons. To work online, to work distant, to communicate distantly. But let's admit that it's not much more effective and that's not much more successful. So after a long time being together here with you, that's really interesting, amazing, and I'm looking forward. I'm representing the Youth Council of Azerbaijan, which is one of the biggest youth platforms in Azerbaijan, was founded 20 years before. With 11 youth organizations, but now our number is 146. And we are represented with youth and youth organizations with different backgrounds. We are working with cultural backgrounds, with the youth science background, with the youth sport backgrounds, and I do believe that here we have youth from Turkic states with different backgrounds, and again, thankful for the platform, this unique platform, and I'm asking for all the youth are here to use this platform maximally. Because after a long time we are physically came together, we have a chance to communicate,
to exchange our ideas, what had happened, which opportunities do we have in our countries, also in the same time which challenges we do have. So with exchanging our ideas, with exchanging our communications, we can have much more successful platform and forum here. I do believe for that. And we are here today and tomorrow. You can approach us to Azerbaijan delegation, to other delegations. I would ask a favor from all of you to communicate, just ask what's happening in your countries, which use policy, which use opportunities do we have in order to strengthen our future. As His Excellency Baghdad Emreyev told that, the youth leaders that are here are the now and the future of the Turkish nations. So we do sincerely believe in that. We'll be interested in being in touch with you, in communicating with you. Again, thank you again for your organizing this valuable event. Hope to have much more fruitful collaborations. Thank you. A little story that will probably impress you after his speech. A couple of days ago, we met with him in Azerbaijan. He showed me some of the places in Azerbaijan, how the National Council organized up, and it's impressive. That's why Azar, thanks again for coming to Uzbekistan, Bukhara, especially Uzbekistani young people are so much thankful. And if there's if there's anything that will interest you to learn in Uzbekistan, we will be very much happy. Thank you very much once again. Thank you. Hurmat bilan endi mana shu bizning yana bir muhim hamkasblarimiz, ko'p mana shu hamkorlik loyihalarimiz bor. Kelajakda yaqinda juda katta kongress reja qilganmiz. Mana hozir bizni mana shu fuqarolar tashabbuslari markazini o'rinbosari Bisimbeyev Jasurlar ham kelganlar Qozog'iston Respublikasidan. Marhamat, so'z navbati sizga. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі форумға қатысушылар. Сіздерді Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі атынан осы форумның ашылуымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Түріктілдес мемлекеттерді шынымен де сан ғасырлар бойы бірлескен тарих біріктіретіні рас. Сонымен қатар қазіргі жылдарда да біздердің мемлекет басшыларымыздың өзара ынтымақтастығы экономикалық салада, гуманитарлық салада үлкен жобалардың іске асуына алып келуде. Осы бір жұмыстардың жалғасы ретінде бұл бүгінгі ұйымдастырылып отқан іс-шара бұл келешек ұрпақты жас көшбасшыларды жастарымыздың бас қосып, өзара таныстырып, өзара жобаларымен, ойларымен ортаға салып, бөлісіп, бұл үлкен болашағымызға деген ортақ инвестициямыз деп түсінеміз. Осы орайда Өзбекстан Республикасының өкілдігін жастар істері жөніндегі агенттікті Бұқара өңірінің әкімдігіне ерекше алғысымызды білдіргіміз келеді. Құрметті форум делегаттары, бүгін біздер бір қатар қазақстандық белсенді жастарынан құралған делегациямен келіп отырмыз. Бұл жерде мәдениет, спорт, кәсіпкерлік, заманауи технологиялар саласындағы үлкен жетістіктерге жеткен қазақстандықтар бар құрамымызда. Сондықтан да бүгінгі форумның жұмысында белсенді болып, өзара танысып, өзара ойларымызбен еркін бөлісіп, өзара идеяларымызды ортаға салып, өзара проблемаларымызды ашып, және де олардың шешу жолындағы нақты ойларымызды талқыға салып, бұл ал кейіннен осы ойларымыз нақты бір бірлескен жобаларға жүзеге асады деген сенімдемін. Көп-көп рахмет. Осы мүмкіндікті пайдаланып, баршаларыңызды Қазақстанға шақырғым келеді. Рахмет. Рахмат. Hozir mana Vengriyadan hamkasblarimiz yetib kelishdi. To'g'risi, Vengriyani ham juda bir tarixi mana shu Turkiy davlatlar tashkiloti ichida o'ziga xos. Mana shuning uchun hamkasbimiz Vengriya davlat kotibining yoshlar siyosati bo'yicha bosh maslahatchisi Nagi Denis Andrasga so'z bermoqchiman. Marhamat, minbarga chiqsangiz.
Vengriyadan kelgan hamkasblarimiz. Please. Sziasztok! Salam, merhaba, salam, salem. Honorable Secretary General, Governor, Director, dear ministers, dear colleagues, and above all, fellow young leaders from the Turkic countries. We ask for your kind understanding. As you may have noticed, the Hungarian delegation arrived quite late. Everything that you could possibly imagine went wrong. Our flights were delayed, canceled. We've spent the past 24 hours traversing your beautiful country, Uzbekistan. And here I have to say that I have never seen such amazing organization. I have never seen such efficiency, such understanding. And there was a colleague of yours, Honorable Director, Kumoy un Mirzo Akundalnev. He must be was in Tashkent now. Indeed. He's in Tashkent currently, and he spent the past 24 hours awake with us. But we're Hungarians. Hungarians are never late. We always arrive exactly when we are needed. I personally am of secular descent. The seculars are a subgroup of the Hungarian people. We originate ourselves from Attila the Hun. And as you may know, there is no way to withhold the Huns from arriving when they are needed. On behalf of the Hungarian delegation, I wish to say from the bottom of our hearts, therefore, to the organizers, Köszönjük, Rahmat, Çok Ságol, Çok Rahmet, Çok Teşekkür Ederim. And may I kindly ask for a round of applause for the organizers for the amazing job that they've done. Ladies and gentlemen, we're gathering here today in an important year and in a place of special significance for us Hungarians. As a Hungarian, it is an honor to walk in the footsteps of Armin Vámbéry, a Hungarian traveler who, as a young man, visited Bukhara in 1863, and upon his return to our country, wrote a book, A History of Bukhara, which we can consider as one of the founding documents of modern-day Hungarian Turkology. So it is fitting for us as Hungarians to inaugurate the first youth capital of the Turkic world here in Bukhara. And of course, this being the year of support for the youth initiatives in the Turkic world, I would like to briefly share, if I may, 5 best practices from Hungary in the field of youth policy, as we have come here to learn from you and also to share our experiences. Now, you come from countries which are abundant in natural resources, whether that's oil or gas, iron or potassium. In Hungary, we consider the greatest natural resource our people. And as a consequence of that, since us, young people, are the futures of our peoples, we consider young people to be the greatest source of renewable energy within our country. And so we have spent a considerable amount of time, as the Hungarian government, ensuring that young people are able to tap into potentially untapped potential that they may have. Doing so, and this is best practice number 1, we're guided by a document called the Hungarian Youth Survey. You see, every 4 years we conduct a significant, extensive, in-depth survey of young Hungarians. And on the basis of the data we gain from this document, we plan our policies. So our policies are fundamentally data-driven. And as you may know, there are 14 million Hungarians in the world. 10 million of us live in Hungary. And there are 1.6 million of us who are between the age of 15 and 29. So this is the key group that we focus on when we're thinking of youth policy. Secondly, our key flagship policy is something I hope would interest many of you. Could you please raise your hand if you're below the age of 25? Huh? Unfortunately, I see very few hands. 25 yosh pastlar qo'lini ko'tarilyapti. 25 yoshdan pastlar. I see a bit more hands now. Because in Hungary, there are approximately 1 billion people who are below the age of 25, and they are exempt from personal income tax. Therefore, when they are working, they're able to put aside that money, which would be going to personal income tax, and spending it on their personal development. Number 3, language cost reimbursement. Could you please raise your hand if you speak one language other than your own mother tongue? So in Hungary, Ona tildan boshqa yana boshqa tilda gapiradiganlar. Те, кто говорят на другом языке, кроме своего родного. Поднимайте руки, говорят.
Could you raise your hand if you're below the age of 35? 35 yoshdan pastlar. Because in Hungary, if you're below the age of 35 and you're learning a language, we, the Hungarian government, reimburse the cost of your first language exam. Number 4, the Hungarian Highway Code. Could you raise your hand if you have a driver's license? If you drive. So in Hungary, below the age of 20, again, you're able to reimburse the costs of obtaining a driver's license. And finally, I wish to talk about our scholarships. Namely, one very special one, the Stipendium Hungaricum, which enables, for example, you, young, talented leaders from the Turkic world, from the member states of the Organization of Turkic States, to study in Hungary. And we're very pleased to say that based on last year's data, 5,000 of you decided to apply to study in Hungary. And on the obverse, we have the so-called Stipendium Peregrinum scholarship, which allows young Hungarians to come visit your countries and study at your excellent universities. I'm sure that there are many more best practices that we could share with each other. I'm hoping that we will have the chance to do so in the coming days. And as the motto of our Organization of Turkic States says in Hungarian, Erősebbek vagyunk együtt. Together we are strong. So on behalf of the Hungarian delegation, we're looking forward to meeting you. I thank you very much for making the long trip to come attend this event in Bukhara. I hope you appreciate that we Hungarians are your most distant relatives who have made this long trip. So again, on behalf of us, köszönjük, rahmat, çok sağ ol, rahmet, çok teşekkür ederim. Köszönöm. Very happy and content with the speech that you brought, and we've learned a lot from Hungarian experience. I'm sure that young people will have a lot of questions over the sessions, and you can discuss lots of new ideas with the ministers and the youth organization leaders all together. Thank you very much once again for your presentation, and I will give the speech to moderator. So'z navbatini asosiy moderatorimizga beraman, menimcha asosiy qismga o'tish uchun. Katta rahmat. Bitta Gulduros Qarsagilar aziz do'stlar. Aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, yana bir bor tashrifingiz uchun o'zimizning minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Ana endi ochilish marosimining eng muhim qismlaridan birini e'tiboringizni havola etamiz. Demak, Buxoro shahrining birinchi Turkiy dunyo yoshlar poytaxti deb e'lon qilinishi munosabati bilan qo'shma qaror va 2022 yil davomida Buxoro shahrida amalga oshirish rejalashtirilgan harakatlar rejasini imzolash marosimini o'tkazamiz. Demak, imzolovchi shaxslarimizni hujjat imzolash uchun maxsus joyga taklif qilamiz. Alisher Sadullayev Zafarovich, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi direktori. Amreyev Bag'dad Kultayevich, Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi. Zaripov Botir Komilovich, Buxoro viloyati hokimi. Davomli olqishlar aziz do'stlar. Olqishlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Fotosessiya jarayonlari.
Tashrif buyurgan mehmonlarga va barchaga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Shuning bilan 4-yosh liderlar forumining ochilish marosimi o'z nihoyasiga yetdi va barchangizni umumiy fotosessiyaga taklif qilamiz aziz do'stlar.